Vücudumuzdaki trilyonlarca hücre aslında kusursuz bir uyumla müthiş bir orkestra gibi çalışır. Peki ya aralarından bazıları bu kuralları hiçe sayıp kendi bestesini çalmaya karar verirse? İşte o an neoplazi dediğimiz hücresel bir isyan başlıyor. Gelin şimdi hücrelerin en temel komutları nasıl reddettiğini ve kendi kontrolsüz imparatorluklarını kurma yolculuğuna nasıl çıktığını adım adım inceleyelim. Yol haritamız oldukça net. Önce neoplazi tam olarak nedir onu bir tanımlayacağız. Sonra bu isyanın iyi huylu ve kötülü yüzleri arasındaki o devasa farkı göreceğiz. Genetik kodun nasıl hacklendiğini anladıktan sonra bir kanser hücresinin stratejilerini yani oyun kitabını derinlemesine inceleyeceğiz. Ve son olarak bu isyanın vücuda ödettiği bedeli ve tüm sürecin nasıl korkunç bir anarşi döngüsüne dönüştüğünü konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Tamamdır. Şimdi her şeyin başladığı noktadayız. Sağlam bir temel atmak için önce en kritik soruyu cevaplayalım. Neoplazi dediğimiz şey tam olarak nedir? Neoplazi, en basit haliyle vücudun artık büyüme, dur sinyallerini tamamen kulak ardı eden bir doku büyümesi. Yani bu hücreler artık otonom. Kendi cumhuriyetlerini ilan etmişler. Kendi kurallarını koyuyorlar, durmak bilmiyorlar ve sürekli çoğalıyorlar. İşte bu kontrolsüz çoğalmanın sonunda ortaya çıkan kitleye de neoplazm ya da daha sık duyduğumuz adıyla tümör diyoruz. Gelin şu görsele bir bakalım çünkü durumu harika özetliyor. Bakın solda dur sinyalini alan ve buna uyan düzenli, uslu hücreler var. Sağda ise aynı sinyali tamamen görmezden gelen, kaosa sürüklenmiş bir isyancılar topluluğu. İşte neoplazminin özü tam olarak bu başına buyrukluktur. Yalnız şunu unutmayalım. Her isyan aynı derecede tehlikeli değildir. İşte şimdi tümörler arasındaki o en kritik ayrımı yapma zamanı geldi. Bir yanda benign yani iyi huylu olanlar, diğer yanda malign yani kötü huylu olanlar var. Benin tümörleri sadece kendi mahallesinde sorun çıkaran yerel isyancılar gibi düşünebiliriz. Genellikle etraflarında bir kapsül olur, yavaş büyürler ve en önemlisi başka yerlere sıçramazlar. Malign tümörler ise tam anlamıyla gerçek istilacılardır. Onlar için sınır yoktur. Komşu dokuları işgal eder, kan ya da lenf damarlarına sızarak vücudun en uzak köşelerine seyahat eder ve orada yeni koloniler yani metastazlar kurarlar. İşte bu aralarındaki en temel, en hayati farktır. Peki, iyi de bu isyan nasıl başlıyor? Bu isyanın fitilini ne ateşliyor? Cevap, hücrenin beyninde. Yani kendi DNA'sının, genetik kodunun derinliklerinde gizli. Şimdi hep birlikte o kontrol odasına girelim ve isyanı başlatan o ilk kıvılcımı görelim. Bu illüstrasyon durumu mükemmel anlatıyor. Hücreyi yöneten 4 tane ana sistem var. Proto-onkogenler, arabanın gaz pedalı gibidir. Tümör baskılayıcı genlerse fren sistemi. DNA tamir genleri, yoldaki bozuklukları düzelten bakım ekibi, apoptoz mekanizmaları da kaza anında devreye giren kendi kendini imha düğmesidir. İşte neoplazi, bu 4 kritik sistemin hepsinin birden bozulmasıyla, yani tam bir kaosla ortaya çıkar. Artık temel kavramları anladığımıza göre şimdi asıl heyecanlı kısma geçiyoruz. İsyanın oyun kitabını. Yani bir kanser hücresinin adım adım kullandığı o sinsi taktikleri masaya yatırma zamanı. Unutmamamız gereken ilk ve en önemli kural şu: neoplazi asla tek bir hatayla başlamaz. Bu tıpkı domino taşları gibi bir zincirleme reaksiyondur. Belki bir kimyasal, belki radyasyon, belki de sadece şanssız bir kopyalama hatası ilk taşı devirir. Devrilen her taş, yani her yeni mutasyon, o isyancı hücreye yeni bir avantaj kazandırır. Bu da onu bir sonraki hataya karşı daha savunmasız hale getirir ve böylece çığ gibi büyüyen bir hatalar zinciri oluşur. İkinci stratejileri gaz pedalını kilitlemek. Normalde proto-onkogenler hücreye sadece ihtiyaç olduğunda hadi büyü komutu verir. Ama bir mütasyonla onkogenlere dönüştüklerinde bu durum arabanın gaz pedalının sonuna kadar takılı kalmasına benzer. RAS gibi onkogenler bir kere aktifleşti mi hücreye sürekli bölün 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 sinyali gider ve bu çılgınca bölünme asla durmaz. Düşünün, gaz pedalı takılı kalmış bir arabanın bir de frenleri patlarsa ne olur? Felaket. İşte tümör baskılayıcı genler de tam olarak bu frenlerdir. Bunların en ünlüsü TP53'tür. Bu gen, DNA'da bir hasar fark ettiğinde bölünmeyi anında durduran ana frendir. Eğer TP53 gibi genler bir mutasyonda susturulursa frenler patlamış olur. DNA'sı hasarlı yani bozuk bir hücre normalde ölmesi gerekirken kontrolsüzce bölünmeye devam eder
ve bu da mutasyonların çok daha hızlı birikmesine yol açar. Sağlıklı bir vücut, tehlikeli veya hasarlı hücrelerden programlı hücre ölümü, yani apoptoz ile kurtulur. Bu, hücrenin kendi kendini feda etmesidir. Ama neoplastik hücreler, ölümü aldatmanın bir yolunu bulmuştur. BCL2 gibi proteinleri aşırı üreterek, bu kendini imha et sinyallerini tamamen bloke ederler. Sonuç, hasarlı ve tehlikeli olmalarına rağmen hayatta kalırlar ve kendi ölümsüz kopyalarını yaratmaya devam ederler. Normal hücrelerimizin bir nevi bölünme sayacı vardır. Kromozomlarımızın ucunda bulunan ve telomer adı verilen koruyucu başlıklar her bölünmede birazcık kısalır. Telomerler bitince hücre yaşlanır ve artık bölünemez. Kanser hücreleri ne yapar? Telomeraz adında özel bir enzimle bu genetik saati sürekli sıfırlarlar. Telomeraz, kısalan uçları durmadan onarır ve hücreye teorik olarak sonsuz bir bölünme kapasitesi, yani bir nevi biyolojik ölümsüzlük kazandırır. Bir tümör toplu iğne başından daha büyük hale geldiğinde, hayatta kalmak için oksijene ve besine, yani kendi lojistik ağına ihtiyaç duyar. İşte bu noktada VEGG gibi özel büyüme faktörleri salgılayarak etraftaki kan damarlarına "bana doğru gelin" sinyali gönderir. Anjiyogenez adı verilen bu süreçle tümör kendine özel bir besin ve oksijen hattı inşa eder ve büyümesini garanti altına alır. Ve geldik kanserin en korkulan yeteneğine: istila ve metastaz. Bu inanılmaz karmaşık süreç temelde 6 adımda gerçekleşir. Önce hücreler, onları bir arada tutan yapışkan molekülleri kaybederek birbirinden kopar. Sonra özel enzimler salgılayarak önlerindeki duvarları eritir ve kendilerine yol açarlar. Üçüncü adımda bir kan veya lenf damarına atlarlar, dolaşımın zorlu koşullarında hayatta kalmayı başarırlar, uygun bir organda damardan dışarı sızarlar. Ve son olarak o yeni yerde çoğalarak yeni bir koloni, yani metastatik bir tümör kurarlar. Peki tüm bu hücresel seviyedeki anarşinin bizim için, yani organizmanın bütünü için sonuçları neler? Şimdi odağımızı mikroskoptan alıp klinik tabloya çeviriyoruz ve bu isyanın bedelini inceliyoruz. Neoplazinin tehlikesi sadece yayılmasıyla sınırlı değil. İyi huylu, yani benim bir kitle bile bulunduğu yere göre ölümcül olabilir. Düşünün, beyin gibi kapalı bir kutunun içinde büyüyen bir tümör hayati dokulara baskı yaparak çok ciddi hasar verebilir. Veya bir hormon bezinde gelişirse aşırı hormon salgılayarak tüm vücudun kimyasını alt üst edebilir. Bazen bir kan damarını, bazen de bağırsağı tıkayabilir ya da sadece orada durarak bir organın işlevini yapmasını engelleyebilir. Sonuç olarak tüm bu sürece baktığımızda aslında kendi kendini besleyen ve sürekli kötüleşen bir anarşi döngüsü görüyoruz. Bu slide tüm o karmaşık patofizyolojik yolculuğu tek bir karede müthiş bir şekilde özetliyor. Her şey normal bir hücrede biriken genetik hatalarla başlıyor. Bu hatalar gaz pedalını, yani onkogenleri aktive ediyor ve frenleri, yani tümör baskılayıcıları devre dışı bırakıyor. Hücre kendini imha etmekten, yani ölümden kaçıyor. Sonsuz bölünme yeteneği, yani ölümsüzlük kazanıyor, kendi besin hattını kuruyor ve en sonunda istilaya başlıyor. Her kazandığı yeni yetenek bir sonrakinin kapısını aralıyor ve hücreyi kontrolden çıkmış bir anarşiden sistemik bir çöküşe götüren kısır bir döngü yaratıyor. Ve son olarak, gelin neoplazinin o trajik ironisini özetleyen şu söze kulak verelim. Biyolojinin yaşamı korumak ve sürdürmek için milyonlarca yılda geliştirdiği o en temel, en karmaşık mekanizmalar kontrolden çıktığında yaşamın kendisine karşı kullanılan en büyük silaha dönüşüyor. Bu gerçekten de biyolojinin en karanlık paradokslarından biri.